Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz üzere 5. videoda da buradayız. Hep beraberiz. Kıymetli dostlarım, bildiğiniz üzere böyle şeyler çoğaldığı için bir yoklama yapalım istedim. Çünkü onlar da dinlesinler. Onlar da kaçırmasınlar istedim. Derin Mehmet, arkadaşları orada mısınız? Tamam. Temiz Süleyman, sen de orada mısın? Tamam. Namusu maaşı kadar olan gazeteciler, siz de orada mısınız? Tamam. Onurlulara lafımız yok. Çakma solcular, siz de orada mısınız? Tamam. İyi olanlara sözümüz yok. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, gördüğünüz üzere yoklamayı yaptık. 5. videomuza da başlamakta o zaman herhangi bir sakınca yok. Kıymetli dostlarım, Memduh Bayraktaroğlu diye çok sevdiğim, 26-27 sene öncesinden tanıdığım, değer verdiğim bir abim vardı. Bu konularla ilgili yapmış olduğu yorumları televizyonda izleme imkanım oldu. Çok uzun zamandır görüşemiyoruz kendisiyle. Neredeyse 16-17 senedir. Şöyle bir fikri söylemiş. Demiş ki Sedat Peker'i evet, Soylu yanlış yönlendirdi, Mehmet Ağar'ı da yanlış yönlendirdi. Sadece Berat Bey'e değil demiş. Ben kendisiyle aynı düşünmüyorum. Memduh abi, öncelikle zekamla ilgili söylediklerinizden dolayı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hatırlarsanız sizin evde otururken Tansu Hanım başbakandı. Özer abiyle sizin evde buluşmuştuk. Oradaki görüşmemizde Özer Bey şöyle demişti, benim yaşımı sormuştu. Ben de kendisine yaşımı söyleyince, sen benim oğlumdan daha küçüksün. Benim oğlum bir yaş daha küçüksün demişti. Benim oğlum şimdi Etiler'de kız peşinde geziyor. Sen bu yaşta ülkenin kaderiyle ilgili konuları konuşuyorsun benimle. Abi, sen bunları anılarında yazdığın için burada söyledin. Kitapta yazdığın için burada söyledin. Yoksa biz sır kelimesinin değerini, anlamını bilen insanız. Abi, senin bu kardeşin o bildiğin kardeş. Hani ben dedim ya, aklımı tatile çıkardım. Ama abi zekam burada duruyor. Çünkü savaş zekayla kazanılır. Madem bize haksızlık ettiler, madem bize küçültmek istediler, o zaman mücadeleye zekayla devam etmek zorundayız. Kıymetli abim, 2 tane örnek vereceğim. Mehmet Ağar'ın bu konuda direkt olduğu ile ilgili. Bizim eve gelen polislerin içinde dikkat edersen hiçbir tanesine suçlamada bulunmadım. Kötülemedim. Polis bizim polisimiz, devletin polisi, milletin polisi. Orada bir tane yaşlı olan dedim. Bir de onun yanında biri var. Gelenlerin hepsi genç. 50 küsur yaşındaki bir polis, özel harekatçı, eğitmen olur. Evdeki operasyonlara katılmaz. Genelde 25-30 yaş grubu arasındaki görevliler gelir. 50 yaşında saçı sakalı beyazlamış o arkadaş eve giren, çocuğa silah doğrultan ve o silahı devamlı çocuğun üstünde tutan, sonra organizenin polisinin müdahalesiyle indiren aynı kişi. Daha önce birçok kez anlattım, aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum. O saygısızlıkların bütün hepsini yapan aynı kişi. Abi bu kişi kim biliyor musun? Mehmet abinin özel kalem müdürü vardı. Emniyet müdürü Yesugay, şimdi emekli biliyorsun. Özel Harekatçılar Derneği'nin başkanlığını yapıyordu. Beni de üye yaptılar oraya, vakfının, derneğinin. Bu evde o saygısızlığı yapan kişi Yesugay'la tanıdık. Hem de yakın çalışma arkadaşlığı yapmışlar geçmiş tarihte. Abi ben yanılmam. Buna inan. Kimseye de haksızlık yapmam. Kimseye zulüm etmem. Yesugay'ı biliyorsundur. Emekli olan özel harekatçıları dernekte, vakıfta toparlayan arkadaş. Şimdi abi sana soruyorum. Bu kadar tesadüf olur mu? Veya Mehmet Ağar Antalya'da yemek yerken 12 kişi civarında kalabalık bir yemek. Orada bir konu geçiyor benimle ilgili. 3-4 güne kadar diyor göreceksin neler olacak. Veya abi emniyette
talimatla operasyon yaptırılır. Sen hiç para dağıtırılarak emniyette bir suç örgütü operasyonu yaptırıldığını duydun mu? Onlara da değineceğiz. Ama elimde net görüntü, ses kaydı olmadığı için söylemiyorum. Ama var. Hangi emniyet müdürü kimle görüştü? Var. Ve nerede buluştular? Kıymetli abim, inşallah benim bu açıklamamdan mutlu olmuşsundur. Kardeş diye bildiğin bu arkadaş hata yapmaz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Kıymetli dostlarım, Ruşen Çakır isminde bir tane sol gelenekten gelen gazeteci beyefendi var. Çok kibar beyefendi bir insan. Ben hep onun yazılarını da takip ederdim eskiden. Şimdi YouTube kanalında şey yapıyor. Ama beyefendi, hiç böyle kırmayan, hiç incitmeyen kibar bir insan. Bu dostumuz bu yaşça benden büyük. Ruşen abi şey demiş, Sedat Peker solcu mu oldu? Vallahi Ruşen abi, ben solcu değilim. Sebeplerini de anlatırım. Benim kafama yatmıyor. Sağcı da hiçbir zaman olduğumu söylemedim. O da benim kafama yatmıyor. Ben akılcılık fikrine daha çok uygun olduğumu düşünüyorum. Mesela birilerine şimdi bir şey söyleyeceğim. İyice saçmaladı diyecekler. Ama bu benim düşüncem. Ben böyle görüyorum. Bence dünyadaki ilerleyen videolarda da sebeplerini de anlatabilirim. Bence akılcılık fikriyatının en iyi dünyada temsil etmiş olanlar Peygamber Efendimiz, başta selatü selam olsun. Hazreti Ali Efendimiz, selatü selam. Hazreti Ali Efendimiz, cennet mekan. Ben bizim mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin de bu akılcılık şeyine en iyi örneklerden olduğunu düşünüyorum. Ve kendi ülkemizden olan Mustafa Kemal Atatürk, akılcılık sistemindeki en iyi örnek verilebilecek kişilerden olduğunu düşünüyorum. Çünkü düşünün, milliyetçilerin Atatürk'ü ayrı, solcuların Atatürk'ü ayrı, dincilerin Atatürk'ü ayrı, diğerlerinin Atatürk'ü ayrı. Herkes kendine bir Atatürk kafasında var. Ama Atatürk hepsinin toplamı olan, akılcı olan Atatürk. Bir de ben şeyi böyle sevmiyorum. Sağcıyım, solcuyum, topçuyum, futbolcuyum. Bana çocuksu geliyor, komik geliyor. O yüzden dolayı bu düşüncemi size özellikle söylemek istedim. Kıymetli dostlarım, bazı gazeteci arkadaşlar konuşmalar yaparlarken şöyle diyorlar. İşte tabii ki deliller olmadan, deliller gelmeden bu konularla ilgili kesin bir şey konuşulmaz. Uygun değil. Bunların işte incelenmesi gerekir. Doğru söylüyorlar. Rahmetli annem bana hep şöyle söylerdi. Oğlum, kendi işinle ilgili başkalarına zahmet verme. Şimdi ben de sayın savcılara zahmet vermemek için oradaki yazı işleri müdürlüğündeki arkadaşların yazacağı yazıların ikişer satırla anlatıp bir hafta içerisinde tüm bu anlattığım her şeyin delilleneceği konusunda zaten hiçbir şüphe yok. Mesela sayın savcı, örgütlü özel suçlar savcısı özel kalemine şunu dese: Sedat Peker'in açıklamalarında bahsetmiş olduğu Beykoz konaklarında bulunan bütün şahıslar, Baran Korkmaz, Emir Sarıgül, Mehmet Ağar, Tolga Ağar, Tolga Ağar'ın kız arkadaşı, Emir Sarıgül'ün şoförü, sonradan gelen emniyet mensupları aynı yerden, aynı evde bulunmuşlar mı? Aynı saat diliminde sinyal veriyor mu? Baz istasyonu kayıtları. Bir günde gelir savcı bastırırsa. İkincisi, Sedat Peker'in açıklamasında söylediği üzere Tolga Ağar ve kız arkadaşının saç tahlilinin yapılması, milletvekili olduğu için kendisi eğer bu yönde bir tasarruf bildirmezse milletvekilliği sonrasında bunun inceleme yapılması. Sayın savcı buradan bahisle devam eder.
Rus war sistemi, yani kanun dışı insanların oluşturmuş olduğu yapının bir grubunun başında olan Nadir Salimov, Guli, Türkiye'de organize suçlar tarafından gözaltına alınıp polis cinayetine karıştığı için deport edildi mi? İlgili makama organize şubede bu kişinin deport edilmesi yönünde tutanan evrakta polis katili olduğu yönünde yazı var mı? Ayrıca böyle bir evrak organize şubede var mı? Yazı işleri devam eder. Sedat Peker'in açıklamalarında iddia edildiği üzere Mehmet Ağar kendi telefonundan ya da koruma polislerinin telefonundan İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Bey'i arayıp bu arkadaşı bırakın dedi mi? Mustafa Çalışkan bu sinyal kayıtları, ilgili kişilerin ifadelerine başvurulması, yani İl Emniyet Müdürü ve Mehmet Ağar'ın ayrıyeten ancak bas kayıtlarının alınması doğru olan o. Sedat Peker'in açıklamalarında iddia ettiği Nadir Salimov tekrardan Türkiye'ye giriş yapabilmiş mi? Yapabilmişse hangi mahkeme kararıyla, hangi birimin vermiş olduğu kararla Türkiye'ye giriş yapabilip deportu kaldırılmıştır? Ayrıca Sedat Peker'in bulunmuş olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk Büyükelçiliğine yazılıp bu konuyla ilgili bilgisinin sorulması, Mübariz Mansimov'a ait olan Sedat Peker'in açıklamalarında Mehmet Ağarlar tarafından gasp edildiği söylenen 1 milyar dolarındaki yat limanı gerçekten 29 milyon dolara alınmış mıdır? Yine bahsi geçen yat limanını alan kişiler offshore hesaplarında bir şirket kurup bu şirketin içerisinde gizli bir ortaklık mevcut mudur? Mübariz Mansimov'un bu konuyla ifadesi alınmak için ev hapsinin ilgili saatlerde kaldırılması için yazı yazılıp ifadesinin alınmasına, ilgili makama yazı yazın. Ayrıyeten Mübariz Mansimov'la Mehmet Ağar Amerika'ya Fethullah Gülen'e beraber gitmişler mi? İlgili bakanlığa yazı yazarak uçuş kayıtlarının istenmesine, yine ayrıyeten Mehmet Ağar yapmış olduğu açıklamada devletin bilgisi dahilinde gittiğinden bahisle devletin hangi birimi tarafından gönderilmiştir? Elinde bu yönde yazılı bir emir var mıdır? Eğer yazılı emir yoksa devlet geleneğinde suç örgütü, terör örgütü lideri olarak bilinen kişiye sözlü talimatla insan yollanır mı? Bununla ilgili maddelerin gönderilmesine, kurumlara sorulmasına, Kolombiya'dan yüklenen 4 ton 900 kilo kokainin açık kaynaklarda dahi Türkiye'de İzmir limanında bir kimya şirketine geldiği ortadayken ve bunu Kolombiya Devlet Milli Savunma Bakanı, Kolombiya Organize Suçlar Daire Başkanı ve diğer yetkililer basın önünde açıklamışken bu ihbar kabul edilerek Kolombiya devletinden yazı gelmese bile bu bahsi geçen şirketle ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mı? Bu konuyla ilgili gözaltı kararı olmuş mu? Eğer olmamışsa bu konuyla ilgili 2 tane müfettişin İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilerek orada bu konuyla ilgili rapor hazırlanmasının istenmesine, ilgili makama yazılmasına,
Yine Sedat Peker'den bahisle yapmış olduğu açıklamalarda Tunceli'de Tolga Ağar tarafından tecavüze uğradığı ve daha sonra bir ertesi günü intihar ettiği söylenen Yeldana isimli yabancı uyruklu bayanın maktulinin adli tıp raporunun istenmesine, bu suçlar organize suç kapsamında değerlendirildiğinden dosyanın ikmalen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bölümüne gönderilmesine, ayrıyeten adli tıpta basında çıktığı gibi çelişkiler olduğu yönünde çıkan şeylerden dolayı bilirkişiye gönderilmesine, bilirkişinin fikriyatı yeterli olmazsa gerekirse mezarlığın açılarak yeni bir adli tıp raporunun düzenlenmesine, bu konularla ilgili makama yazı yazılmasına, bahsi geçen zamanlarda Tolga Ağar'ın bahsi geçen şehirde olup olmadığı ile ilgili telefon sinyal kayıtlarının çıkarılmasına, bununla ilgili de ilgili makama yazı yazılmasına dendiğinde Sayın Savcımızın hiç zahmet etmesine gerek yok. Samimiyetliyimle söylüyorum. Yazılım diliyle de anlattım. Bunların cevabı bir haftada gelir. Bir haftada bunların cevabı geldiğinde o zaman kimsenin kafasında bir şüphe kalmaz. Bütün herkes de bana diyor ya pisliği. Temiz Süleyman. Temiz Süleyman'ın o zaman doğru söylediği anlaşılır. Derinciler, onların başı Mehmet Ağar'ın doğru söylediği anlaşılır. Bunu yapmak da çok zor değil ki. Devletin dünya kadar savcısı var. Bir de Süleyman Soylu'nun, Mehmet Ağar'ın kontenjanından soktuğu avukat savcıları da var. Tabii FETÖ'cüler atılınca boş olan yerlere avukat alınacak ya. Kendi kontenjanlarından kaçar savcı hakim sokmuşlar. Bir de eskiden örgütlü suçlarda kıdemli savcılar çalışırdı. Mesela meslekten, avukatlıktan geçen savcı ve hakimlerin örgütlü suç ve terör şeylerine bu kadar yoğun yönlendirilmeleri gerçekten bu da bir kafa karıştırıcı. Bana diyor ya basın açıklamasında oraya geleceğiz. Orası çok komik. Diyor ki fare gibi kaçma diyor. Gel adalete sığın. Hey temiz sülü, süslü sülü. Senin tayin ettirdiğin savcıya hakime değil mi? Senin bakanlığı olduğun İçişleri Bakanlığı'na geleyim değil mi? Temiz sülü. Vay adam vay. Operasyon faresi diyor. Ya birazdan çok eğleneceğiz kardeşlerim. Yemin ediyorum çok eğleneceğiz. Akıl dışı şeyler yaşadık tabii. Süslü Süleyman, Temiz Süleyman'la Derin Mehmet ve arkadaşlarının yeni suçlarıyla ilgili biraz muhabbet edeceğiz. Emre Hoca var. Çok iyi bir insan Emre Kongar. Ben cezaevindeyken de onu hep izlerdim. Şey demiş, konuşurken bu herhangi bir madde içtiği belli. Yani dedikleri direkt şey olunmaması lazım. Bir insanı direkt suçlamamak. Ama bunların araştırılıp ortada demiş deliller de var. Yani ispatlar da var. Bu konunun üstüne gidilmesi lazım. Emre Hocam, samimi söylüyorum, ben Tolga gibi değilim. Saçımdan örnek vereceğim. Samimi söylüyorum. Diyeceksin ki kardeşim senin suratın neden böyle? Anlatayım hocam. Vallahi doğrusunu anlatacağım. Biz böyle 16-17 yaşındaydık. Benim arkadaşlarım daha böyle yaşlıydı. Ben de tüy bile yok. Onlar sakal, bıyık, böyle suratları façalı olanlar vardı. Bir yere gidiyoruz. Ya 10 kişiyiz, oturuyoruz. Oradan bir tane polis geliyor, uygulama. O zaman GBT çekmek için de adamı karakola getiriyorlar. Bir gün karakolda kalıyoruz. Ya o sakal, bıyık birbirine girmiş, o takım elbise giyen, böyle konuşması acayip argo. Façalı ya, hiçbirini almıyorlar. Bana direkt diyorlardı, siz gelir misiniz? Ya kimliğim var. O zaman da böyle yapraklı kimlikler vardı. Defter gibi. Olsun diyorlardı, siz gelin.
Bir gün dayanamadım. Ya dedim memur bey, adamların tipine bak, benim tipime bak. Çocuk gibi duruyorum. Beni niye getiriyorsun? Senin dedi gözlerin acayip bakıyor dedi. Sonra ben bunu araştırdım hocam. Samimi söylüyorum. DNA yoluyla kalıtsal olarak geçiyormuş. Rahmetli babam böyle şey adamdı, eyyamcı bir adamdı. Ehli keyif, böyle gezmeyi, keyif etmeyi çok severdi. Benim doğduğum yıllarda da çok hızlı olduğu bir dönemmiş. Yani ben DNA'dan kalıtsal olarak bana geçmiş. Yani doğduğum andan itibaren orijinal bu şekildeyim. Samimi, ya saç teli vermeye hazırım. 2 müfettiş gelsin hocam vereceğim. Bu konuda düzeltmek istedim sizi. Hakkınızı helal edin. Yoksa sizin bilginize, kültürünüze bizim yetişmemiz mümkün değil. Ama gerçekten orijinal, samimi söylüyorum tipi. Bir de bazı bu şeyler var. Çakma gazeteciler var. Bu çakma solcular var ya. FETÖ'cülerin içinde de var. Diyorlar ki istihbarat birimlerinden destek alıyor. Ya, ya bir Ergün babam var bak yemin ediyor. Bu bir ara sabah yönetiyordu biliyor musunuz? Yöneticiydi oralarda. Böyle şatafatlı bir ünvanı vardı. Bu diyebilirsin bir adama. Tamam dersin ki lan. Ya benim yabancı istihbaratlardan destek aldığım yönündeki tespiti ne biliyor musunuz? Ya samimi söylüyorum ya. Bana suç örgütü lideri diyenlere zeka seviyesi. Bu kitapları diyor bu kadar kitabı Dubai'ye nasıl getirtiyor? Ya gerçekten internetten bakın Allah aşkına diyorum ya. Ama 40 yaşının altındakilere diyor. Samimi söylüyorum. Üstündekilerle işimiz yok. Bir atasözü var der ki kimseyi kastetmiyorum, kimse üstüne alınmasın kendim için diyorum. Yaşlı köpeklere derler yeni numara öğretmek mümkün değildir. 40 yaşından sonra insanlar beynen bloke olurlar. Çocukluğundan itibaren beyinlerine yüklenilen korku onları psikolojide atalet olarak nitelendirilen öğrenilmiş çaresizlik içerisine sokar. Yani hamleleri olsun, hayata bakışları olsun, cesaretleri vallahi masalarınıza bile oturtmayın. Bunlar var ya anlatacağım. Ben size daha neler anlatacağım. Öleceksiniz. Bir taraftan güleceksiniz, bir taraftan siniriniz bozulacak. Bir Aydın Doğan gazeteciliği vardı, bir de Dinç Bilgin. Aydın Doğan'ın adamları bizim patron daha çok şey yapsın diye durmadan lan örgütlü suç diyorsunuz. O adam ateş ediyor. Alıyor en fazla 300 bin 500 bin gasp ediyor. Lan siz kalemle ateş ediyordunuz. Her bir ateşinizde bir devletten ihale. Her biri 300-500 milyon dolar, milyar dolar. Sizsiniz lan suç örgütü lideri. Vallahi siz ama siz tetikçisiniz. Bunlara bir de prim verirlerdi. Prim rüşvet de görevini iyi yapınca tetikçiliğini çok güzel yazdınız, çok okundunuz. İşte gazete yönetimi tarafından mükafatlandınız. Çok teşekkür ederim efendim uygun gördüğünüz için. Bir de bunların yan gelirleri var. Patrona milyar dolarlık çalıyorlar iş. Ayarlıyorlar. Başbakan korkuyor. Çekiniyor. Güçlü değil. Tek başına iktidar değil. Mesut Yılmaz dönemleri. Tansu Hanım direnmişti ama Tansu Çiller. O böyle çok dikine gitmişti. Neyse. Lan zekaya saygı duyun da. Zeka lan bu. Ben de sistem bir kere simetri hastalığı var. Benim yerime hiç kimse dokunan her şeyi kendi ellerimle hazırlarım. Bütün her şeyi kendim planlarım. Lan bir kere de zekaya saygı duymayı öğrenin ya. Kafanızda yaratmışsınız bir Sedat Peker. Ya sizin anlattığınız ben değilim. Cezaevlerinde diyorlar kitap okumuş ona. Gerçekten diyorlar bir şeyler biliyormuş. Yeni anlatınız. Ya ne cezaevi ya. Babam eve gelirdi. Hafızamın hıfzetme yeteneğimin güçlü olduğunu anlayınca uykusu bile gelip olsa koltukta otururdu. 8-9 yaşında bana Meydan Nörs ansiklopedisileri okuttururdu. Bizde serisi vardı bu kalınlıkta. Babam da çok okurdu. Cezaevinde. Biz cezaevinde öğrenenlerden değiliz. Ya ben
Sizin tanıdığınız adam değilim kardeşim. Son her sefer diyorsunuz ya, ulan bu adam nasıl her şeyden güçlenerek çıkıyor böyle? Nasıl böyle oluyor 10 sene yatıyor? Ya kardeşim, siz kendi kafanızdaki düşman gördüğünüz Sedat Peker'i yok etmeye çalışıyorsunuz. Her sefer yeniliyorlar. Ondan sonra diyorlar nasıl oldu? Lan ben amigo zannediyorsunuz. Ben fedaisiymişim. Barda fedailik yapıyor. Ya devletin resmi raporunda yazıyor ya. Amigolar bizim kardeşimiz. Korumalar da bizim kardeşimiz. Çoğu bizim, tanıyoruz ama değilim de onlar keyif edip geziyorlar, eğleniyorlar. Benim ömrüm ya cezaevinde geçti ya evine bir odasında geçti. Bir tek eşim sosyal kuruluşları kadınlarla çalışma yaptığında senede bir kere davetleri olurdu, ona giderdi. Geri kalan nerede barda, sazda, meyhanede veya kumarhanede nerede görmüş beni? Bir kişi. Ondan sonra böyle. Ya kitapları ben buraya nasıl getirtmişim? Lan adam 4 ton 9 kilo kokaini Türkiye'ye. Lan kitap bu, yasak değil. 10 bavul da getirebilirsin. Kimse engellemiyor. Yemin ediyorum bunlar gazete yönetti ya. Bak vallahi gazete yönetti bunlar ya. Bunlar bir de çok namusludur. Öyle anlatırlar. Size rica etmiştim ya. Kim en çok temiz toplum diye bağırıyor. En büyük hırsız o. Planını yapmış, çalacak. Milleti kalyada veriyor. Yeni şeyler. Temiz toplum. Çok temiz. Zekaya saygı duyacaksınız. Adam bir tripodla, bir kamerayla yendi diyeceksiniz. Bunu beyninize sokun diyeceksiniz. Buna başladığımızda bir arkadaşım dedi ki, ya ne yapıyorsun dedi. Zaten her şey sıkıntıda, ekonomik problem, o problem bu. Ya ne yapıyorsun dedi. Yenilecekler dedi. Ya dedi nasıl olur? Kazanma şansın yok. Ya dedim, benim babamla annem yan yana geldiklerinde, benim doğmama sebep olan o olayı yaptıklarında 100 milyon siper, hepsi bilinçli, dişi hücreye ulaşmak için yola çıktılar. Ya benim bu dünyaya gelme şansım 100 milyonda birdi. Yendim geldim kardeşim. Ya benim bu olayda kazanma şansım 100 milyonda biri yok mu dedim ya. 90 kilo oldum. 50 yaşına geldik, bu kadar tecrübe, beyin. Akıl tatilde ama zeka burada kardeşlerim. Sıkıntı yok. Gazeteciler. Maaşları, namusları, maaşları olan gazeteciler. Kadar olan gazeteciler. Kardeşlerim. Neyse, biz bu gazetecilerle çok görüşeceğiz. İstihbaratlar yardım ediyor. Biri diyor ki bu açıklamayı yaptı ya diyor Kolombiya'dan. CIA falan bunu korumaya almıştı. Ulan benim korumaya ihtiyacım mı var? Ulan bizim işimiz milleti korumak. Oğlum sen ne diyorsun lan, bizi koruyacaklar mı? Lan bizi Allah koruyor. Allah'ın tuttuğunu kimseden azat edemez. Bizi diyor Allah tutmuş. Kim eder azat? Ey gidi hey. Daha size geleceğim. Sizi yoklamalarda size hep soracağım. Namusu maaşı kadar olan gazeteciler. Şereflilere sözüm yok. Kıymetli dostlarım. Buralar çok sıcak olduğu için gerçekten çok susuyoruz. O yüzden dolayı kusura lütfen bakmayın. Evlat bana su getirir misin? Şuraya koyar mısın? Bizim temiz sülü, tertemiz sülü, aslan sülü, kaplan sülü yardırmış böyle. Bir açıklama yapmış. Ama nasıl bir açıklama? İnsanın akıl sağlığını bozacak. Fakat ben ona o aklı vereni biliyorum. Tahmin ediyorum. Özellikle strateji şu. Joseph Goebbels'ten demiştik ya. Onun en etkili maddelerinden. Joseph Goebbels diyor ki, Hitler'in propaganda bakanı, yalan söylerken diyor
çok büyük söyleyin. Küçük yalanlara inananlar kitlece az olur diyor. Yalan ne kadar büyük olursa insanlar üzerinde etkisi o kadar çok olur. Şimdi cevap verirken rezil olacak ya. İnsanların kafasını karıştırmak için Joseph Goebbels'ler yavrum almış fikri yaymış ortaya. Ama cahil. Cahil bilmiyor. Bir de Santuz'u var. Savaş sanatının efsanesi 2500 sene evvel. O ne diyor biliyor musun Santuz'u? Savaşı kontrol edemeyeceğin alana taşıma. Ya pazartesi günü meclis açılıyor. Sen oradaki insanların eline bu sermayeyi verdin. Sana ne diyecekler? Temiz Süleyman, temiz Süleyman. Yazık ya. Vallahi yazık ya. Ulan hile için ayırdığın beynini devlet için ayırsaydın, ulan belki de kaç tane insanın intihar etmesine engel olacak başarıyı gösterdin ya. Ulan bir taraftan oradan Berat Bey'e düşman et. Ya düşünüyorum yaşadıklarımızı. Şimdi diyor ya, kanıtlasınlar idam edeceğim. Bak büyük konuşma. Yavaş yavaş, parça parça yapacağım. Her hafta canını bir kere yakacağım. Öyle ya, sen benim dönüş biletimdin. Sen benim bütün bahislerimi üzerine oynadın. Yok yerde. Bizi yaktın Sülü. Görüşeceğiz ama. Şimdi kıymetli dostlar, Mehmet Akif Ersoy vardır. Bütün hepiniz bilirsiniz. Büyük üstad, değerli insan. Safahatının bir yerinde şöyle bir şey anlatıyor. Kurtuluş Savaşı zamanında verilen mücadeleyi ve hemen akabinde sonrasında da şöyle söylüyor. Saçları katranlara batmış dedeler, göğüsleri balta ile kırılmış valideler. Sanmayın ki bizde zevk-i şehadet ile coşan bir kan var. Bizde diyor leşten daha hissiz, daha kopmuş bir can var. Hem durmayın, tükürün çehre-i mudarımıza, tükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza. Süleyman, ne diyor biliyor musun üstad? Biz diyor Kurtuluş Savaşı'nda bu kadar mücadele ettik. Ancak diyor biz sizlerin diyor saçlarınızın katranlara batmasını, göğüslerinizin balta ile kırılmasına engel olamadık. Bu sebeple diyor sanmayın bizde zevk-i şehadet ile coşan bir kan var. Bizde diyor leşten daha hissiz, daha kokmuş bir can var. Durmayın diyor. Tükürün çehre-i mudarımıza. Tükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza. Bizim Süleyman ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Onu da ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Şunu da ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Marina'ya çökmekmiş. Biz Libya'nın Karabağ, Libya'ya çökülmesine izin vermedik diyor. Öyle mi? Hani Nahçıvan'dan Türkiye'ye açılacak yol? Ermenilerden aldı Azerbaycanlı Türk kardeşlerimiz. Verdik Ruslara, çöktü Ruslar. Niye açamıyorsun? Yol var da sadece şeyi kaldıracaksın. Yol var. Niye açamıyor? Hani çökülmesine izin vermemişti. Zaten orada Ermeniler vardı. Azerbaycanlılar oraya kazandılar. Şimdi Ruslara verdik, çöktüler. O şehirlerde hani bizim Türkler de olacaktı, Türk askerleri. Orada Azerbaycanlılara eziyet ediyor Ermeniler. Ruslar onların tarafını tutuyor. Ya böyle anlatırken filan sana hamaset, insanların duygularını yakışacak ya. Milliyetçi ya. Konuşacağız. Vallahi daha çok konuşacağız. Makamına, bakanlığa, Allah'a emin olsun. Tek kelime saygısızlık yapmam. Makam devletin. Devlete hürmet. Yapmam. Ama sen değiştirme. Bir de bunun bir arkadaşı var. Bunlar paketleyip getir diyor.
Bir de diyor kırmızı şey çıktı. Ya devlet yalan söyler mi? Daha çıkmamış. Şimdi bunlar kıymetli kardeşlerim. Bunlar el birliğiyle benim oraya gelmemem için aslında uğraşıyorlar. Durmadan televizyonlarda benim mitinglerimi veriyorlar. Şimdi dünyada insanlar bakıyor. İşte Lyon'da Interpol başkanlığı var. Bakıyor. Ya kardeşim bu adam kim diyor. Şimdi bunlar istek yapıyor ya. Bunlar bana hizmet ediyorlar. Siyasi de mahkumum. Şimdi nasıl olacak? Siyasi mahkumların siyasi mülteci hakkı da var. Yatmışlığım var. Terör örgütlerinin de ölüm listesindeyim. Resmi evrakla. Bunlar da mitingleri veriyorlar. Oldu. Tamam. Siyasi liderin daha fazla nesi var kardeşim? Parti desteği olmadan, basın desteği olmadan bir başına bir satırla internette kim topluyor o kadar kalabalığı? Bir de bir tane şey çıktı. Düşkün Abdülkadir. Ona öyle diyeceğim. Anlatacağım onu da vakit kalırsa ya da bir videoda. Abdülkadir Selvi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türk düşmanı bir veliahtı varmış. Ben onunla anlaşmışım. Şey yapıyormuşum. Bundan yapıyormuşum. Türkiye'yi karıştırmak için. Ey gidi hey lan. İnsan mısınız? Ulan biz Türkiye'nin bir ağacına aşığız. Bir tane ağacına zarar verecek, vandallık çıkacak. Polisin askerin olmadığı yerde biz çıkarız. Vatan fedaileri. Serden geçtiler, vatanın delileri çıkar. Biz vatanı karıştıracağız ha ben. Ondan yapıyormuşum böyle. Vallahi adam değilsiniz ya. Ya namuslu olma. Hani lan basın namusu, biri gazeteci, biri bakan. Lan devletin namusu olur. Ben Makedonya'dayken diken üstünde yaşıyorum tüm orada. Ahim'le çalışan Belçika'da bir tane avukatlar birliği var. İsmi tam şu an aklımda değil. Gelip beni buldular. Ahim'in bir yeri varmış, işte orada ifade verirseniz Türkiye'de yaşanan şeylerle ilgili 24 saatte tüm dünya genelinde serbest gezme ve dokunulmazlık. Kırmızı bülten daha evvelinden varsa bile dediler. Getiren arkadaşa dedim ya, sen bunların bu düşüncede olduğunu biliyor muydun? İşte biliyordum. Lan dedim, niye getirdin? Ulan biz ölürüz de devlete kötü söz söyler miyiz? Zaten devlet kötü değil ki. Ama devletin içinde namussuzlar var. Niye rahatsız oluyorsunuz kardeşim? Niye rahatsız oluyorsunuz? Benle ilgili diyordunuz ya, 5 milyar dolarla 3 milyar dolarla kaçtı. Devlet için bir şeyler yaptı ama kendine de götürmüş. Namuslu olacaksınız. Tolga Kaptan var. Tolga Kaptan. 27 sene önce tanıştık. Namuslu, şerefli bir adam. Herkes de bilir namusunu, şerefini. Yurt dışına çıkarken ben veresiye uçak parasıyla çıktım. Ya anlatacağım size kardeşler. Neler anlatacağım ya. Vallahi deli olacaksınız. Yemin ediyorum ya. Ulan bir adama bu olmaz diyeceksiniz. Lan neler ettiler bana ya. Bir arkadaşımdan da 20 bin euro aldırttım. Beynim uyuştu. Durdu beynim. Hiçbir şey yok. Yani ne yapacağız? Resmen tezgaha geldik, tuzak. Resmen. Her şeye hazırlıksız yakalandık. Şimdi gittik kral dairesinde kalmasak, Sedat Peker geldi. Küçük odada kalıyor, bir de laf ederler. Benim için sorun yok. 5 gün en fazla paramız var. Şimdi oralara giden Rus oligarklar oluyormuş. Bunları böyle kazıklamışlar orada. 3 milyon dolarlık yeri 5 milyona çakmışlar. Tabii ben gelmeden namımız geldi. Namussuzlar her yerde konuşuyor. Namussuzlar çünkü. Devlete iş yaptı ama yolunu da buldu. Lan anlatacağız da. Evraklarıyla anlatacağız. Hey. İntikam vakti. Bizi böyle oligark zannettiler. Her yerden de duyuyorlar. 5 milyar dolarla gelmiş. 3 milyarla.
Bunlar beni de saf zannetti. Bana yer satacaklar ama benim beynim bloke. En son bir beyin tabii çalışıyor. Dava adamı fikirsiz kalmaz. Parası olmasa parayı bulacak. Silah olmasa silahı bulacak. Çevre yoksa çevre yapacak. Dava adamı çaresizlik kabul etmem. Ulan dedim bunlar benden para almaya geliyorlar. Madem hiç bozuntuya vermeyeyim. İşte gidiyoruz bir yere, bu otel 100 milyon dolar. Türkiye'de diyorlardı ya şu oteli de aldı, bunu da aldı. Diyorum bir düşüneyim. Ortak beraber hareket ettiğimiz bir grup var, onlara sorayım. Sonra yavaş yavaş adamlarla samimi olduk. Daha sonra hop Türkiye'den bir iş adamı arkadaşımı çağırdım. Onları tanıştırdım. Bir iki ticaret, hadi parayı buldum. Biz çaresiz kalmayız. Allah bize yardım eder. Şaka değil kardeşlerim. Ben bunları yaşadım ya. Ya akıl sağlığımı kaybediyordum. 6 milyar dolarla kaçtı. Devlete iş yaparken lan ben TOKİ kaç tane daire başladı. Lan ben TOKİ'den daha çok şehit ailelerine daire başladım. Lan kendi paramla, çocuklarımın parasıyla. Ulan çocuklarıma daire almadım, herkes bilir. Onlara dedim, vizyon sahibi olacaksınız, siz yapacaksınız. Maaş herkesin, çocukların her çok para harcarken onlara belli bir rakam. Yanımdaki arkadaşlara daha çok verdim çocuklarımdan. Dedim faydasını göreceksiniz. Görecekler, vallahi görecekler. Para insanı tembel yapar, para insanı aptal yapar, para rahatlatır. Ama para bittiğinde hep bir aksiyon, hep bir hareket, hep bir mücadele içinde olursun. Onlara konuşacağız. Ben şeymişim. Bir de buraya geldiğimizde kimsenin haberi yok. Tabii ben hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle de görüşmüyorum. Buradaki diğer Türk arkadaşlarla da şeylerle de düşünüyorum. Plan yapıyorum. Benim en iyi yaptığım şey. Plan yaparken böyle bir haber yolladılar. Burada her şey elektronik. Her şey elektronik. Acayip bir sistem kurmuşlar. İşte bir yetkili benimle görüşmek istedi. Hani filmlerde oluyor ya, böyle uzaylıyla karşılaşıyor. Dünyalı birbirlerine böyle bakıyorlar. Hissediyorum adam bana bakıyor, lan bu nereden geldi de düştü buraya. Birden basında çıkmaya başlayınca haberleri oldu. Şaka yapmıyorum. Dedi buraya ne yapmaya geldiniz dedi. Dedim bir iş, ticaret düşünüyorum. Biraz da kafam yorgun, dinlenmek istiyorum. Bu yüzden dolayı dedim müracaat ettim. Şimdi adam bakıyor, duymuş ismimizi devamlı. Vallahi konuşacağız daha. Neler konuşacağız? Neler konuşacağız? Biz Türkiye'yi karıştırmak için yapıyormuşum be. Lan namussuzsunuz. Buraya gelmişim, para almışım. Adam değilsiniz lan siz. Hiçbir zaman olmadınız ki. Bir kere lan. Necip Fazıl Üstad'ın çok güzel bir sözü var. Sahte Kahramanlar kitabının kapağında yazar. Şöyle der. Bize kalan aziz borç asırlık zamanlardan dünyayı temizlemek sahte kahramanlardan. Sahtesiniz lan siz. Sahte. Sana o yazıları kimin yazdırdığını da biliyorum. Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Primci. Pelikanın Abdülkadir'i. Yazıklar olsun lan. Yazıklar olsun lan sana. Ben devletin aleyhine bir şey. Adam değilsin lan sen. Hiçbir zaman olamazsın. Ben hep neyi düşünürüm biliyor musun? Ya bu Aleviler 1300 senedir Ehl-i Beyt'e yapılan zulmü anlatmak için mücadele ederler. Ya ben Şii din alimlerinden, Sünni din alimlerinden vallahi diyorum ciddi bilgi birikimi sahibiyim bu konuda. Hafızam dahi inceledim. Şii tarihçilerden, Sünni tarihçilerden inceledim. Ya ben baktığımda 100.000 tane done, 100.000 mübalağa oldu. 1000 tane sağlam done buldum. Ehl-i Beyt'le ilgili. Ya o adamlar diyor bir derdimiz var ya, bir şey anlatacağız. Oraya başka bir zaman değineceğim ben. O apayrı bir konu.
Lan bu kadar açık delil varken lan 1300 sene geçmiş. Bu adamlar niye derdini anlatamamış? Kimseye anlatamamış. Bize bile anlatamamışlar. Ben biliyorum. Genel konuşuyorum. Gazeteci yapıyorlar bunları. Okutuyorlar, işlerinden çıkarıyorlar. Gurur duymak için. De gazeteci büyük bir gazeteye gitmiş. Ulan sen senin cebine para koyup bu sana tetikçilik... Bir de bu. Ankara'nın kulislerini en iyi öğrenen adam. Lan getirip eline veriyorlar. Neyin kulisi lan? Kimi kandırıyorsun sen? Ya, yazıklar olsun lan sana. Sen insan mısın lan? Alevi dedelerinin seni düşkün etmeye hakkı var. Ben mezhepsel düşkünlükten bahsetmiyorum ama ben beni seven arkadaşlara seni düşkün ilan ediyorum. Sen düşkünsün. Lan söz namus. Hani Alevi cemevlerinin elektrik su paraları, oradaki görevlilerin paraları devletten alınacak. Alevilerden vergi alınıyor. Dinle ilgili harcamalar adına, Diyanet İşleri Başkanlığı adına. Öyle bir gazetedesin. Tüm devletin yetkililerini tanıyor. Niye lan durmadan kampanya yapıp bunu sağlamıyorsun? Efendilerin sana konuş dediklerinde konuşursun. Düşkün Abdülkadir Selvi. Sen bu kadarsın. Ulan sana yazıklar olsun. Ulan eleştir bir şey dedi lan. Lan yazıklar olsun lan. Ulan kendimi öldürtürüm lan ben. Ülkeye zarar vereceğim. İnsan değilsiniz lan siz. Kıymetli kardeşlerim, kaç dakika var? 47. 47 dakikamız daha var değil mi? 47. dakikadayız şu anda. Kıymetli kardeşlerim, aslında anlatacak çok şey vardı ama mecburen kısa toparlayıp kesmem lazım. Çünkü bir saatten fazlasını sosyal medyanın şeylerinde yayınlanamıyor. Süleyman Soylu'nun bir iki tane şeyine değineceğim. Bizim Temiz Süleyman demiş ki Kılıçdaroğlu abim var, şuyum var, buyum var, bir de şöyle var, bir de böyle var. İşte Davutoğlu hocam var, Ali Babacan kardeşim var, Meral gibi ablam var, FETÖ gibi basın desteğim var, PKK gibi desteğim var. Gömbez taktiği havada yayın. Gidi Süleyman kaçamazsın. Davet dedeleri var, bir bilsem var ya, yavaş yavaş yakacağım canını, deli edeceğim. İşte İbrahim Kalın filan demiş ya bana, mafya, tik adam. O devlet adamı, ona bir şey demem, namuslu adam, çünkü onu tanımıyorum ama hep duydum. Yani Numan Kurtulmuş, o bile dese mafyatik, hakaret olmadan. Küfür, kafir yok, senin yaptığın gibi. Vallahi bir şey demem. Çünkü devlet adamı onlar. Devlet, önce devletin menfaatleri. Bizim bu arkadaşımızın şeyi var. Ali Faik Hocaoğlu diye bir danışmanı var. Bu arkadaş 1.600.000 liralık arabaya gidiyor. Ya danışman maaşları kaç lira? Benim bildiğim 10.000 lira bile yok. Trabzon'da 5 milyona ev yaptırıyor. Danışmanım böyle zengin. Bir de bunun bir akrabası var. Sadık Soylu. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hiç çıkmaz. Ama hiç. Ya bu adamın orada bir bürokratlık görevi yok. Hani delil soruyorlar ya Sadık Soylu'nun telefonundan Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki bürokratlar günde kaç kere aranıyor? Bakın kardeşim, bundan büyük delil mi olur ya? Ya orada bir görevi yok. Nasıl oluyor da orada imar geliştirmelerin hepsi onun elinden geçiyor? Ya bunlar komik şeyler. Şimdi vakit yok dedikleri için bunları hızlı hızlı geçiyor. Emre Olur var. Beyaz TV'de çıkıyordu. Yanıma gelip giden kardeşlerdi. Siz o arkadaşla nasıl bir tezgah kurdunuz? Bana anlattı. Namuslu adamsa ben işimi sağlam alırım. Kayıt kuyut bizde sağlam olurum. Kimseye hile yapmam ama yalancı olmamak için ben her zaman sağlamdayım. Bu Kerim Çolaklık var. İyi Parti'nin sosyal medya direktörü. Emre Olur'u siz Beyaz TV'ye çıkarıp
teknik böyle çok bir şeyler biliyorlar. Biz o kadar teknik bilmiyoruz. Ondan sonra da bu şeylerden bu FETÖ'cüdür diye adamı nasıl paketleyip kaç senedir ceza yatırtırız? Bana anlattı. Namusluysa sonra da anlatırlar. Senin o basın şeylerin var ya, o da hepsi de benim kardeşim. O da hepsi geliyor gidiyordu yanımıza. Daha şimdi korkudan gelmezler hiçbir tanesi. Yazıklar olsun ya. İnsanların FETÖ'yle mücadeleye inancını sulandırdınız böyle. Gerçek FETÖ'cü namussuz herifler. Ulan bir kişiyi ekstradan tutuklamasan ne olur? Sonra diyor Meral ablam, siz düşman ettiniz. Siz düşman ettiniz de Meral ablayla beni. Nasıl ablam olacak şimdi, bana kinlidir, kızgındır, her normal. Haklı. Haklı. Kılıçdaroğlu gibi abim var. Ya vallahi aşkına çok iyi bir adam ama biz şimdi yan yana gelip ne konuşabiliriz ki? Yani ortak bir dünyamız yok. Ali Babacan Bey gerçekten çok iyi bir adam ama yani konuşacak bir konumuz yok. Kibar, çok beyefendi. Biz böyle biraz daha en güzeli de şey Sayın Davutoğlu'yla vallahi o hiç olmaz. Ben zaten megalomanım. O anlatmayı çok seviyor. Devamlı anlatıyor, herkes esir ediyor. Ben dinleyemem. Ben gerçek megalomanım. Ben anlatacağım. Ya FETÖ. FETÖ diyor ya. Ya vallahi efsanesin arkadaş sen ya. Ben FETÖ'de ilk darbe esnasında etkisiz hale getirecek 26 kişiden biriyim. Devlet yetkilisi, hepsi MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı, o başkanı, tek sivilim. Ankara 2. 4. Ağır Mahkemesi'nde müşteki. İlk öldürüleceklerdi. Onların döneminde 10 sene ceza yattım. Sen de yaptın Sülü. Ben bunları çektim, gene edebimle hiç konuşmadım. Herkes şahit. Hiçbir şey yapmadım. Alanı yaydın ama milletin eline de koz verdin. Kıymetli kardeşlerim, bu Mehmet Ağar'a bir ufak bir değinmek istiyorum kardeşlerim benim. Biz bu arkadaşla daha bizim çok işimiz var. Bizim bu Mehmet Ağar var ya, hani derin Mehmet, şimdi kazmış hepten atlara girmiş, buna nedeni yok. Emir Sarıgül var, kardeşimiz, iyi adam. Emir Sarıgül'e bir kaset veriyor. Diyor ki bu senin eşinle ilgili bir kaset. O veriyor kaseti tabii. Delil ararsın. Gidin sorun kız muhataplarına. Yok derlerse ben kanıtlayacağım. Hem de rezil ederek hepsini. Emir Sarıgül'e getirip kaset veriyor. Sonra bunları birbirinden boşalttırıyor. Tabi ortada bölünecek mal varlığı var. Ya biri Altınbaşlar, İmam Altınbaş, Sofya Altınbaş, Ali Altınbaş. Zenginlik var da, yalılar, dünya para. Bu ondan sonra araya giriyor. Çözüm olmuyor. Ondan sonra emniyet, polis gidiyor Sofya Altınbaş, Ali Altınbaş'ı gözaltına alıyor. Sonra Ali Altınbaş'ı sağlık problemi diye serbest bırakıyorlar. 15 sene önceki olan bir petrol olayı için. Ekonomik suç. Zaten zamadaşı buna girmiş. Bir de direkt İmam Altınbaş'ı almıyorlar. O holding binasında. Komşulara gidiyorlar. Yani o duysun, korksun. Sonra Dünür'ün evine gidiyorlar. Dünür'ün karısını gözaltına almak istiyorlar. Dünür'ü de, bunun da Dünür aynı zamanda. Vallahi öyle ya. Kadını emniyete getirmeye kalkıyor. Mehmet Ağar polisliği dedim ya. Tabii hemen bunu arıyorlar. Biz bunun akrabasıyız diye. Bilmiyorlar ki tezgah kurmuş. Sonra iş patlıyor. Sonra bu Ali Altınbaş'ı bıraktırıp yanına getirttiriyor. Ali'ye diyor ki ya niye böyle oldu bak. Ben size demedim mi yalıyı boşaltın verin. İşte paraların şu kadarını verin. Direkt tahsilat. Silahsı yollamıyor, polis de yaptırıyor. Sonra İl Emniyet Müdürünü arıyor. Zafer Bey, emredersiniz mi? Bu arkadaşlar diyor bizim yakınlarımız. Biz bu yanlış anlama olmuş. Dosyayı bir daha incelemeni rica ediyorum. Emir anlaşıldı müdür. Tabii bu meyanda hesapta olmayan bir şey var. İmam Altınbaş
Mustafa Erdoğan Bey'e Sayın Cumhurbaşkanımızın kardeşine ulaşıyor. Mustafa Erdoğan da külliyeye kıyamet kopuyor. Ya böyle bir şey olur mu? Tezgahta adamı koparıyorlar. Canlı canlı kesiyorlar, paralarını limitlerde alıyorlar. Ya böyle bir şey olur mu ya? Savcıdan kurtulamıyorsun, külliyeye ulaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'na şansın yok. Ben ulaşamadım, dersimi anlatamadım. Mektup yazdık, o da gitmedi. Böyle anlatayım dedim derdim. Ya gasp ediyorlar insanları ya, böyle bir şey olur mu ya? Ya gidin, namusluysanız delil arıyorsunuz ya gazeteciler, İmam Altınbaş'a. Namusunuz varsa gidin sorun. Onun da namusu varsa anlatsın. O anlatmazsa da ben delillendireceğim. Bende delil çok. Et koparır gibi koparacağım. Şimdi hepsini tutuyorum. Cephaneleri harcamıyorum. Bunları mahvedeceğim. Allah'a emin olsun, bunları mahvedeceğim. Hey hey. Ulan bize ha. Bize. Yabancı istihbaratı yapıyor. Ülkeyi karıştıracak. Ulan biz o ülkenin ağacına aşığız ulan. Biz o ülkenin ağacına aşığız. Ulan o ülkenin bir ağacını kesecek olanın canını çıkarırız. Halkın gözünde bizi düşürmek istedikleri duruma bak. Zengin ülke. Ulan beni siz ne duruma düşürdünüz? Konuşacağız. Yok Suriye silahları, onlar bunlar konuşacağız. Hep soruyorsunuz ya kardeşlerim, ne oldu? İş neden böyle oldu? Suriye'de büyük sorun var. Ama namussuzların dediği gibi değil. Büyük sorun var o Suriye'de. Çok. Konuşacağız. Para almışım oradan. Namussuzsunuz ulan siz. Kansızsınız. Bunu diyen kahpedir ulan. Çocuklarımın paralarıyla lan ben. Ama alanlar var. Hem de neler neler alan var. Hey. Hepsini konuşacağız. Hem de neler neler. Ya şu mübarek Masimov'u öldürseydin her şey bitecekti değil mi? Ölmedi. Bir gazeteci de şey diyor, Sedat Peker diyor, onu koruyor, ondan para alacak. Ben mübarek cezaevine girdiğinde ona mektup yazdım. Herkes bana dedi ki yazma. Girmeden 15 gün önce beni aradı. Daha doğrusu orada bir tanıdığını aramış. Sedat Peker oraya geldi demiş. O çok iyi bir adam. Ona yardım edin demiş. Ben de aradım, teşekkür ettim. Tek telefon konuşmamızdı o. Sonra bunu tutukladılar. Buna mektup yazdım. Ben seni dedim Orta Asya'dan biliyorum. Sen telefonda konuşurken bana dedin ya, sen Türk dünyasının büyük kardeşisin. Herkese yardım ediyorsun. Sana sözüm olsun. Seni bıraktıracak gücüm yok, tahliye ettirecek dedim. Ama Allah'a emin olsun. Dünyanın her yerinde kimi tanıyorsam anlatacağım. Senin malına çöktüler diyeceğim. Herkese anlatacağım. Biz namuslu adamız dedim. Ben onun çıkacağını falan bilmiyordum. Yemin ederim. Zaten parasını pulunu komple aldılar. Diyor ki onun parasını adamın her şeyini aldılar. Belki bir iki finansçı. Türkiye'de kimse destekli olmuyor adama. Nasıl olsun bizimkiler? Korkak da hepsi tırsak. Derin Mehmet'ten tırsarlar. İçişleri Bakanı'ndan tırsarlar. Abdülkadir diyor ki paketleyip git. Ulan yiyorsa sülüyle gelsenize. Niye devleti katıyorsunuz? Varsa tıpanız öyle geziyor ya aslan gibi tozu. Gelin de. Gelin de. Benim nerede kaldığımı çocuklar paylaşım yaparken eşim şeyi de görünmüş. İnternette de var kaldığım yer. Hadi gelin de. Gelin de. Kıymetli kardeşlerim, aslan kardeşlerim, benim değerli kardeşlerim. Daha konuşacağımız çok konu var. Hem de daha çok konu var. Ya bir de bu Mehmet Ağar'ın yattığı cezaevinde Fethullah Gülen buna bir tane şey yolluyor. Mektup, kahverengi bir çerçeveli, ince çerçeveli, onu duvara asmış. Şimdi Tayyip Bey yakını diye şekil yapıp koparıyor ya milleti. O zaman da Fethullah Gülen'in yakınıyım diye koparıyor. Ya utan kardeşim ya. Lan duvara resim asılır lan, mektup.
Ya mektubun yazılarını, yani Fethullah Gülen bana mektup yazdı. Elma şekeri de verdi mi? Bayram şekeri de veriyorlar böyle avucuna, ye bunu diye. Verdiler mi? Derim mi ben? Enayiler hesap yapıyorlar. Ne hesap yapıyorlar? Neymiş efendim? Buradaki sistemler var işte, böyle uluslararası cinayetler falan işleyen büyük yapılar, Sırplar var, şeyler. Onlarla görüşüyorlar. Oğlum, beni siz öldüremezsiniz. Ben rüyamda gördüm. Allah bana öleceğim zamanı gösterdi. Sizin gibi pis, necis insanların elinden ölmem. Zaten bu dünyada bir kural var. Diyor ki, öldürmeyeceksin değil, asla ve asla öldürülmeyeceksin. Şu kokain işi ya. Lan bu kadar gazeteci ya. Delil lazım diyor. Lan adam Kolombiya'nın savunma bakanı gururla çıkmış. Tüm kokainleri sermiş. Diyor ki bu Türkiye'ye gidiyordu. Yakaladık. İzmir limanına varacaktı. Lan uçak nasıl nereden kalkıp nereye gidiyorsa geminin de belli kayıtlarda. Yolda değiştiremezsin ki, ben vazgeçtim şunu. Böyle bir şey yok. Ulan delil arıyorsunuz lan. Neyin delilini arıyorsunuz? Lan İzmir limanında Mehmet Ağar'ın gücünü bilmeyen var mı İzmir'de Mehmet Ağar'ın? Emniyette şeyde en etkili olduğu yerler. Muğla, İzmir. İstanbul'u hiç sayma. Adamı zaten tapulu malı. İzmir, Muğla. Mersin'de var. Delil arıyor lan. Sizin namusunuz ne kadar biliyor musunuz? O mübarizin yeri vardı ya şimdi Mehmet Ağar'ın. Oraya gidiyorsunuz ya. Orada yemek yiyoruz. Gazeteci namusu var, biz hesap vereceğiz. Hesap alıyorlar ya sizden. 10 bin liralık yemeğe mahalledeki lahmacuncunun aldığı para kadar 200-300 lira alıyorlar ya. En güzel masayı oturtturuyorlar. Lan sizin maaş kadar da değil namusunuz. Mehmet Ağar'ın size masa ayırttırıp indirim yaptırdığı kadar lan namusunuz sizin. Aslan kardeşlerim, aynı sözü tekrar etmek istiyorum. Ben vallahi diyorum, billahi 40 yaşının altındaki arkadaşlar için anlatıyorum. Benimle siyasetle de miyasetle çocukken kendime söz verdim. Siyasetle hiçbir zaman ilgilenmedim. Hiçbir şeyin başkanı olmadım. 13 yaşındayken bir şeyin hayalini kurdum. Hep o hayalin peşinde koştum. Yaşadığım sürece de koşacağım. Her sabah her akşam onun için dua ettim, edeceğim. Tüm arkadaşlarımı vakıf başkanı olmasını sağladım. Kulüp başkanı, dernek başkanı, belediye var. Hepsini bir yere getirdim. Dost kalanları benimle. Kendim dernek başkanı bile olmadım. Bunu anlatmamın sebebi şu. Ben ölene kadar da bu dünyayla ilgili bir şeye başkan olmayacağım. Ancak siz bunlardan kendinizi kurtarın. Vallahi şaka yapmıyorum. 40 yaşından büyüklerle oturmayın. Beyninizi yok ederler. Lan nasıl bir tezgaha geldik. Tolga Kaplan'a ulaşın. Allah aşkına. Acun'un firmasında görev yapıyor şu an zannediyorum. Namuslu adam sorununda 3 ay sonra yolladı parası. Tabii biz ne kahpelikler gördük. Ne şerefsizlikler gördük. Cezaevindeyken biz tüm insanlara para yolladık. Ya Türkiye'de herkesten çok kazandım ya. Herkes biliyor. Lan hepsini dağıttık. Gene kazanıyorum. Çok şükür. Sıkıntımız yok. Gene dağıtıyorum. Çok şükür. Sıkıntımız onda da yok. Göreceksiniz. Süleyman. Asla Süleyman. Meral abla. Nasıl ablamız olsun? Düşman ettiniz da. Bir de Mursi vardı. He. Düşük. Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Sana söylüyor. Diyorsun ya Birleşik Arap Emirlikleri. Mısır'la barıştınız. Müslüman kardeşlerin lideri Hasan el-Benna. Hayatını okudun mu? Okumadıysan ben sana anlatayım.
O öldükten, şehit olduktan sonra yerine geçen Seyit Kutup, hayatını okudun mu? Okumadıysan onunkini de anlatayım. En son onun yerine geçen Mursi. O da öldü. Mısır'la dostluk grubu kurduk. Bence sorun yok. Ama herkese böyle yaptık da. Herkese böyle yaptık. Ne oldu? Ne diyeceğiz? Orayla da burası kardeş gibi. Oranın etkisiyle buradan ben Türkiye'ye getirilebilirim. Ulan adam ol. O pelikancılar var. Size geleceğim pelikancılar. Sizden vazgeçmem. Ben bilmiyor muyum o grupta yazıları siz çıkarır. Turkuaz Medya'da yazmak istemediğinizi orada itekliyorsunuz. 3 tane adam ölmüş. Bir tanesiyle bir resmim var. Sayın bir parti büyüğüyle de resmi var o arkadaşın. Sedat Peker'e yakın olduğu söylenen kişi diyor çatışmada birilerini öldürdü sonra öldü. Ya öbür taraf Rizeli bana daha yakın. Benim adamım gibi. Dikkat edin. Demirören Medya. Demirören Medya. Biz senin babanın ne durumlara düştüğünü de biliriz. Rezilsin lan rezil. Ulan televizyonundan haber yapıyorsun. Tahsil edilecek senetler sanki bizim evin kasasından çıktı diye. Sanki karın tahsilatçıymış gibi. Yasa dışı yakalanan şeyler bizim kasadan çıkmış gibi yayın yapıyorsun. Namusun nerede lan? Nerede lan sende namus? Babanı da gördük da. Hadi ya. Devir hep böyle gitmez emanetçi. Emanetçisin lan senin değil ki. Emanetçisin. Dünya değişir. Bunu unutma değişecek ve görüşeceğiz. Allah'a emin olsun. Görüşeceğiz. Yılın en iyi iş adamını milliyetten verirken bir de Sayın Bakan diyor ya bana lansın. Ben Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği organizasyonda Dünya Türklük Hakanı olmadım mı? Oldu. Kazakistan'dan, Özbekistan'dan tüm hepsinin milletvekilleri gelip ortak bana elde bizimki Dünya Türklük Hakanı kaptanı giydirmediler mi? Giydirdiler. Kültür Bakanlığı'nın organizasyonu sponsorluğunda. Şimdi pislik. Kardeşlerim pis. O temiz o temiz sülü. Bizi tırsıtacak ya. Ulan 13-15 yaşından beri Azrail Aleyhisselam'la yan yana gezen adam. Ulan senden mi korkacak? Yanlış seçim. Yanlış adam. Bir de diyor ki ben 1,5 aydır bekliyordum. Ben videoları yayınlamaya başladım en fazla 15-20 gün oldu. Ben de iş tutmadıysan, film çevirmediysen niye bekliyordum böyle bir şey sana yapacağımı? Onların ki bak. Danışmanlarına söyle bak tek kişilik ordu. Vallahi yenileceksiniz. Billahi yenileceksiniz. Bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz. Size söz veriyorum. Sizi yenmem olan şansım dünyaya geldiğim şanstan çok fazla. Memdu abi. Dediğim gibi tatile çıkan akıl, zeka burada. Savaşta zeka bırakılmaz. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Aklıma geldi ya. Bu da efsane. Bir de benim polis koruma kararım normal değil biliyorsunuz değil mi? Ben devlet büyükleri gibi yurt dışına giderken de koruma polislerim bende geliyordu yurt dışını gezerken. Yani ayrıcalıklıydım. Daha farklı ayrıcalıklarım da vardı benim. Sülü! Nasıl? Yaktın bizi. Kendini yaktın. Bizi yaktın. Ya adam gibi çıkıp olayın ertesi günü eşim açıklama yapmış. Kibarca, nezihçe. Polisi de kötülenmeden eğitilmeleri gerek. Bu operasyona gelen bazı polislerin de. Ya devletsin ya. Lan devletin namusu olur ya. Ya deseydin ki ya bir haksızlık oldu. Bir yanlışlık oldu. Sedat Peker aranan bir kişi durumunda. Ama evine girerken
Çocuklarına silah doğrultmak namussuzluktur. Devlet geleneğinde yoktur. Narkotik köpekleriyle evin içine aramak gelenekte yoktur. Torbacılarınki aranır. Avukat kimliği olan bir bayanı tüfekle duvara itmek olmaz. Bayan polis olmadan operasyona gidilmez. Sorunlar hakkında soruşturma başlatılmıştır. Lan deseydin ne olurdu? Şimdi diyor Birleşik Arap Emirlikleri prensinden para aldı. Lan bekledim. Lan bir özür. Vatandaş olarak bekledim. Yakacağım dedi. Dünyayı yakacağım. Kızlarım için. Gerçi kızlarıma iyilik mi yaptı, kötülük mü bilmiyorum. Düşünsenize. Bunlar büyüdüğünde kimse bunlarla evlenmez. Ramının babası deli derler. Kızları ağladı diye adam mesela dünyayı yakacağım dedi, yaktı. Lan bunlarla evlenilmez. Kız evde dizi izlerken, gözyaşındayken adam görür bizi de doldurur evimizi yakardı. Daha yeni başladık. Parça parça koparacağım etleriniz. Ama namuslu olanlara söz olmaz. Yapmam. Ama sen, Derin Mehmet, ne kadar derine gidersen git, tutacağım seni orada. Özel kalem, eski özel kalem müdürünün adamıymış polis, bak. Bir de diyorum benim ilgim yok. 70 yaşına geldin lan, ne bu hız? Senin yaşlın Mehmet Emir evinde oturuyor beyefendi gibi. Nedir lan şeyin içindesin? Hala birilerine, film birilerini öldürüyorum. Daha dur, o Ataşehir'deki uyuşturucu satıcısını nasıl öldüğünü anlatacağız. Hemşerim vardı ya, masa kurdun. 50 milyon euro. Ölenin çocuğu dolaşmaya başlamış Cesaret Hanım. Sağda solda anlatıyor. Bak sana söyleyeyim ama ben de anlatacağım. Seni mahvedeceğim. Sülü, seni asla unutmam. Pelikancılar, bak yoklamaya geç kalmayın, sınıfta bırakırım sizi. Hiçbiriniz. Lan çakma solcular. Şerefli olanlar başımın üstünde. Lan yemek parası indirimi kadar namusu olanlar. Mehmet Ağar'a övgüler dizenler. Bu deliller gelecek de yazıyla. Ya deliller gelmese de belki neler çıkacak da. Kardeşlerim, ben vallahi sağlamcı bir adamım. Siz aklınızdan geçirmeyin. Zaten inandınız, mutmain oldunuz. Parça parça koparacağım diyorum ya. Neler yapacağım göreceksiniz de. İnim inim inleteceğim. O yurt dışına gittiğimde o 5 parasız bıraktılar. Her şeyi. Ortada kaldım yabancı ülkelerde. Ama dava adamları pratiktir, zekidir, azimlidir. Bugünlere geldik. Bundan sonrasını da getiririz Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, aslan kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim. Allah'a emin olsun Turan'ı kuracağız. Türk birliğini kuracağız kardeşlerim. Vallahi kuracağız, billahi kuracağız. Moralinizi bozmayın. Karnınız açsa, üstüne giyecek gömleğiniz yoksa, ya biz nasıl Turan'ı kuracağız demeyin. Bana inanın, vallahi kuracağız diyorum. Hislerim hep çıkar. Göreceğiz biz bunu. İlk adımlarını göreceğiz, yaşayacağız. Hepsine rağmen benim aslan kardeşlerim, bu vatanın delilerini korkutamazlar. Bu vatanın serdarkeşlilerini korkutamazlar. Bu vatanın fedailerini korkutamazlar. Bize ölmek güzel, bize gülmek güzel. Bize cezaevi güzel, bize hepsi güzel. Allah'a emanet olun kardeşlerim.